Herkese merhaba. İkinci bölümünde Çiko programında yeniden beraberiz. Ben Mert Gönenç. Bugün de sizleri birlikte hepimizin hayatında ortak paydamız olan konulardan birinin geçmişine kısa özet halinde gezintiye çıkarıyorum. İlk bölümde 90'lara kısacık bir gezinti yapmıştık ve o günlerin en bilindik özelliklerini hatırlamıştık. Bugün de Türk pop tarihinin geçmişinden günümüze hikayesine değiniyor olacağım. Darbelerden ekonomik ve siyasi krizlere kadar her dönemin koşullarından etkilenmiş ama her seferinde küllerinden doğmuş bir müzik türünden bahsedeceğim size. Bu müziğin mihenk taşlarından rahmetli Erol Büyükburç'la 90'lı yıllarda radyoda yaptığım bir programda kendisinin gözlerinde dönemin koşullarından çok hala içinde yaşattığı müzik tutkusunu ve heyecanı görmüştüm. Fecri Ebcioğlu'ndan Erol Büyükburç'a, Melike Demirağ'dan Ajda Pekkanlara, Sezen Aksu'dan Tarkanlara ve günümüze kadar gelen, şu anda aktif müzik hayatı devam eden ve etmeyen çok kıymetli isimleri barındıran bu hikayenin içinde gelin hep birlikte gezintimize başlayalım. İlham Gencer'in seslendirdiği ve sözlerini Fecri Ebcioğlu'nun yazdığı "Bak Bir Varmış Bir Yokmuş" adlı şarkıyla başlar ülkemizdeki pop maceramız. Bu şarkı yayınlandıktan sonra İngilizce, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca şarkılar söyleyen Alpay, Erol Büyükburç, Tülay German, Ayferi, Aile Dikmen, Gönül Turgut, Tanju Okan, Başar Tamer ve bunun gibi değerli isimler gelmiş, Türkçe pop güzel ülkemin her tarafında bir anda yankılanmaya başlamıştır. Son noktada da 60'ların ikinci yarısında içinde önemli isimleri barındıran caz müziği yapan ustaların akıma ayak uydurmasıyla konmuştur. Türkiye'de caz denince rahatlıkla dönemin komutan ismi olarak nitelendirebileceğimiz ve ortaya çıkmış bu yeni müzik türü olan Türk popu kısa dönemli bir moda olarak görmüş İsmet Sıral, yanıldığını kabul edecek ve ona bağlı kalmış, onu yalnız bırakmamış nitelikli kadroya Türkçe söyleyebilirsiniz diyecektir. Bu andan sonrası da Ayten Akman, Özdemir Erdoğan başta olmak üzere çok kıymetli bir kadro gelecektir pop dünyasına. Pop'un yükselişi de bu son noktadan sonra olacaktır zaten. ...60'ların ilk şarkısı döneme damgasını vuracak bu isimlerin akıma girmesinin hemen ardından ortaya çıkar ve halk tarafından sevilip ülkenin dört bir yanına yayılır. Her şey çok hızlı ve olumlu gelişirken bir yandan da farklı bir zorluk kendiliğinden başlamıştır. Yönünü pop müziğine doğru çevirmeye karar verenler aradan bir süre geçince Batı müziği yani yabancı şarkılar ve müzik Batı'dan ama sonuçta bizden şarkılar diyenler olarak ikiye ayrılmıştır. Fecri Ebcioğlu ve diğer dönemin DJ'leri diye tanımlayabileceğimiz grup bu bizim müziğimiz değildir, bizim müziğimiz yıllardır yapılan türkülerdir. Bu dışarıda doğmuş, dışarıda gelişmiş bir müziktir. Bu şarkıların orijinallerinden alıp Türkçeleştiririz anlayışıyla hareket etmişlerdir. Böyle düşünmeyenlerse olaya daha geniş bir açıdan bakıp arayışlarına çoktan başlamışlardır. Tam da bu tartışmalar ve konular gündemdeyken Doruk Onatkut'un tarihi filmi Kara Tren vizyona girer. Onatkut 40 yıldır rayların üzerinde ve sazın rehberliğinde yollara düşmüş Kara Tren'e yeni bir rol biçmiş ve onu bu sefer gitarın ellerine teslim etmiştir. Tabii ki önce gitarın ardından da Alpay'ın ellerine. Ve bu ikili ilerleyen zamanlarda bir gün Anadolu Pop adını alacak akımın öncüsü olmuşlardır. Kara Tren farklı bir tarzla yollara düşmüş, pop kendini daha geniş kitlelere ulaştıracak yeni bir imkan bulmuştur. Alpay ve gitarı gibi devrim niteliğinde bir başka gelişmeye de Erdem Buri ve Tülay German ikilisi vesile olurlar. Onlar da hiç mi yeni bestemiz olmayacak bu yeni türde diye sorgulamaya başlar ve bunun için yepyeni şarkılara da ihtiyaç olduğunu söyleyerek özellikle altını çizerler. Hatta bununla kalmayıp Ruhi Su'dan Melih Cevdet Anda'ya kadar uzanan değerli bir kadroyu harekete geçirip yabancı ya da geleneksel ezgilerin dışında melodiler, dizeleri aramaya başlamışlardır.
Günler günleri kovalıyor ve Türk pop'un zirve yürüyüşü medyanın da desteğiyle yükselişini sürdürüyordu. Dönemin en çok satan gazetesi Hürriyet'in düzenlediği Altın Mikrofon yarışması başta olmak üzere çok sayıda yarışma ya da festival pop müzik alanında yol almak isteyenlere şans tanıyordu. Türkçe pop artık her yerde çalınıp dinleniyordu. O ara ilk olarak Fikret Kızılok, Cem Karaca, Moğollar, sonradan da süperstar konumuna evrilecek isimler çıkıyordu bu tür yarışmalardan. Bu isimlere Barış Manço, Hümeyra, Selda ve Edip Akbayram gibi isimlerin katılmasıyla bize ait olan tarzların plak satışları bir hayal kabul edilen milyon barajını da aşacaktır. Türk popunda 70'li yıllara böyle zirvede, böyle sevilerek girildi. Alpay Fabrika Kızı ve Dağların Gözyaşları, Fikret Kızılok Yumma Gözün Kör gibi ve Söyle Sazım, Hümeyra Olmasa ve Kördüğüm, Manço Dağlar Dağlar ve İşte Hendek İşte Deve, Selda Tatlı Dilim ve Katip Arzu Halim Yaz Yare Böyle, Cem Karaca Dadaloğlu ve Demedim mi ile Türk popu zaten hızlanan yükselişine daha da ivme katar. Her yeni çıkan plak müzik firmalarının zenginleşmesini sağlar ve böylelikle her yeni plak ardından onlarca başka plağın çekilmesini sağlar. Bu yükseliş ve ilgi tam gaz devam ederken ülkede darbe olur. Darbe siyasi ya da ekonomik durumla her zaman paralel bir biçimde seyreden pop müziğini de elbette olumsuz yönde etkiler. Anadolu pop kulvarında koşmakta olanların büyük bir bölümü eleştiri dozunu iyice sertleştirir. Onlar tarzlarını sertleştirdikçe o günkü darbeci anlayışta hapishaneler de bu kişilerle dolmaya başlar. Dönemin değişen yeni şartlarıyla birlikte aranjman yani yabancı şarkıların üzerine Türkçe söz yazma akımının bir kere daha yükselişe geçtiği bir zaman yaşanmaya başlar. Aradan geçecek birkaç yıldan sonra Melike Demirağ ve Şanar Yurdatapa'nın gündeme getirip eleştirecekleri bir dönem başlar. Ye iç eğlen gül oyna, böyle gelmiş bu dünya, böyle gider üzülme, sen bak keyfine, şarkılar böyle söyler, böyle söyler masallar, gazeteler, antenler, renk renk sinemalar. Bu ye iç eğlen döneminde Ajda Pekkan ve ona benzer birkaç başka isim daha zirveye çıkacaktır. ...80'lerin başında Türk popu açısından sıkıntıların aslında devam ettiği ancak TRT'nin başını çektiği Eurovision elemeleri seçmeleri gibi dönemin çok izlenen uluslararası yarışmasıyla hala Türk popunun zirvede olduğu algısını sürdürmektedir. Ancak 12 Eylül'le mecburi uyanış yaşanır. Bir darbe daha olur. Bir kere daha yaşam, huzur, düzen bozulmuş, herkesin öncelikleri müzik ve sanattan çok farklı kaygılara evrilmek zorunda kalmıştır. Böyle bir atmosfer müzik zevkinin de ya da diğer bir deyişle yaşamın hakim müziğinin de günün anlam ve önemine binaen içinde barındıran türlere yönlendirecektir. Ümit Besen'in öncülüğünde piyanist şantörler saracaktır ortalığı. Şikayetim var diye söze başlayacaklar ve ufak ufak hoş geldiniz sayın müdürüm, sayın bakanım ve kıymetli eşleri hanımefendi, şeref verdiniz, teveccüh ettiniz gibi sözler mekanlardan yükselen sesler olacaktır. Değer yargılarımızı, davranış biçimlerimizi, vücut dilimizi, hatta mantık ve düşünme biçimimizi bile değiştirecektir bu dönem. Bu düzene ortak olan ya da yeni bir yükselişi başlatacak değişimin öncüleri, döneme uygun tarzda ilk çalmaya başlayan da Hakan Peker ve Aşkın Nur Yengi olacaktır. Hemen akabinde Yonca Evcimik'le Abone'nin biletleri yoldadır ama bu iki genç aradan sıyrılarak birkaç yıl sonra patlama olarak adlandırılacak bir dönemi açar Türk popunda. 90'larda her gün yeni bir ses, yeni bir yüzle karşılaşır olmuştuk. Her şey boldu, güzel kızlar, yakışıklı delikanlılar, kısaca artık tüketici, çıkan şarkıcıların görsel olarak da kendilerini beğendirmesini talep ediyordu. Başta Tarkan,
Serdar Ortaç ve Mustafa Sandal olmak üzere çok sayıda şarkıcı çıktı ortaya. Hemen hemen hepsinde imaj denilen kavramın hakkı veriliyordu. Hatta bu her yeni albüm fırsat bilinerek her klipte imaj değiştirme aşamasına geçiliyordu. Bu postmodern çağın getirdiği bir başka mühim farklılık da yaşanan beste ve şarkı sayısındaki artış oldu. Herkes şarkıcı olmak istiyordu ama şarkı yazarlarımızın, yaratıcılarımızın sayısı yeterli değildi. Bu krizi o dönemde bilgisayarlar çözdü. Bir anda sanki herkes beste yapıyor, herkes şarkı yazıyordu. İşte herkesin karışması da elbette tek tipleşmeyi, ayrılığı sıradanlığa getirdi. Her şarkı bir başkasının içinden geçiyordu. Her dinlediğimiz şarkı karşısında aynı "ben bu şarkıyı daha önce dinledim" hissiyatına kapılıyorduk. Tek tip müzik, hep aynı, hep birbirinin içinden geçip duran şarkılar genç alıcı dinleyici kitlesi oluşturmuştu. Müziği satın alanların yaşı giderek düşmüştü artık, o kadar ki bir dönem 12-14 yaş sınırına dayanmıştı. Tam da bu dönemde geçen ve geçerken gelişen zamanın da etkisiyle bir gelişme yaşandı. Yeni kuşak bilgisayar ve internetle büyümüştü. Bu nedenle de farklıydı. Alıştırılmış, ezberle devam etmek istemiyordu. Zaten çok beklemeye gerek kalmadan, tıpkı o bilgisayar oyunlarındaki gibi taş üstünde taş bırakmama konusunda bizi motive edecek müzik talebi oluştu. Yeni nesil daha sert bir müzik istiyordu. Böyle olduğu içindir ki Duman grubu bir anda dikkat çekti ve her şeyi yaktı, geçti. Duman'la birlikte o istek ve güçle oluşturulacak şarkılar aranıyordu artık. Ama işte bu güzel gelişmelere günümüzde ekonomik bunalım sekte vurdu. Ekonomik anlamda 80'lere benzer günlerden geçiyoruz. Stüdyolar boş. Yazan yaratan vardır muhtemelen ama hiç kimse de bu yazılanları, yaratılanları seslendirmek ya da kaydetmek için istekli veya güçlü değil. Plak firmaları, prodüktörler, yorumcu ve müzisyenler üretmekte zorlanıyor. Yani hareket edemiyor. En kötüsü tabii ki müzisyenlerin durumu. Onların hali daha da içler acısı. Parasızlık hüküm sürüyor bu camiada. Yine de ileriye dönük umutlar hep diri ve taze tutulmalı. Tıpkı sizlerle paylaştığım geçmişteki buhranlı günlerden daha da güçlenerek ve taptaze bir enerjiyle çıkıldığı gibi, tarihin defalarca tekerrür ettiği gibi iyi ve güzel günleri bekliyoruz. Hikaye bu ya. Hayatı boyunca mutlu olmadığını fark eden bir adam artık mutlu olmak istiyorum demiş ve mutluluğu aramaya koyulmuş. Ne yaptıysa da mutluluğu yakalayamamış. Kimden yardım istesem diye düşünürken uzak bir diyarda zengin bir bilgeye yönelmişler. Bu bilge aklı, bilgisi ve malıyla ün salmış birisiymiş. Kim yardımına gelse sorularına cevap verip derdine derman bulmadan geri göndermezmiş. Bu bilgeden yardım istemeye, mutluluğun sırrı nedir diye sormaya karar vermiş. Uzun bir yolculuktan sonra bilgeyi bulmuş. Ancak kapısında derdine derman arayanlardan oluşan çok uzun bir kuyruk varmış. Bilgenin gerçekten sorusuna doğru cevap vereceğine inanmış bu kalabalığı görünce ve beklemeye başlamış. Sonunda sıra ona da gelmiş ve bilgeye mutluluğu nasıl yakalarım diye sormuş. Bilge bu soruyu cevaplarsa dışarıdaki insanların beklemekten sıkılacağını düşünmüş, adamlarından bir kaşık istemiş ve içine 2 damla yağ damlatmış. Sonra demiş ki, sarayımın her yerini gez ve sonra tekrar gel ama sarayımı gezerken yağ dökmeden bu kaşığı ağzında taşıyacaksın. Adam sorusuna hemen cevap alamadığı için biraz şaşkın, tamam demiş, sarayı gezmiş, gelmiş, Bilge bakmış yağ hala kaşıkta, demiş ki, aferin, yağ dökmemişsin güzel, peki
Sarayımın güzelliklerini anlat bakalım. Sarayımda neler gördün? Adam yağ dökmeyeceğim diye uğraşmaktan pek dikkat edememiş doğal olarak. Bir şey diyememiş. Sonra Bilge olmadı. Yağ dökmeden kaşığı tekrar ağzında taşı. Bu sefer sarayımdaki güzelliklere dikkat et, sonra tekrar gel. Adam ne yapalım deyip tekrar kabul etmiş. Her yeri gezmiş. Bu sefer sarayın güzelliklerinden çok etkilenmiş. Sonra ağzında kaşıkla gene Bilge'nin yanına gelmiş. Bilge sormuş. Sarayımın güzelliklerini gördün mü? Anlat bakalım. Adam bu sefer hayran kaldığı güzellikleri anlatırken Bilge onun sözünü kesmiş ve demiş ki, güzel. Peki ama yağ nerede? Adam sarayı hayran hayran dolaşırken yağı tamamen unutmuş, utana sıkıla Bilge'ye demiş ki, yağ dökmüşüm. Bilge bizimkine anlamlı bir bakış atmış ve demiş ki, mutlu olmak için hayatın bütün güzelliklerini yaşamak, tadını çıkarmak ve hayatın getirdiği sorumluluklara kaşıktaki yağ gibi sahip çıkmak gerekir. Adam mutluluğun sırrına ulaştığı için sevinmiş, Bilge'ye teşekkür etmiş ve Bilge'nin huzurundan ayrılmış. Hayat akarken iş yerinde başarılı olmak ama hayatın sadece işten ibaret olmadığını bilmek, sevdiklerinle gülüp oynamak, vakit geçirmek ama geçim sorumluluğunu ihmal etmemek, mutlu insan daha nice güzellikler ve sorumluluklar içinde hayat cambazı olarak dengeyi bulandır.